Efendimiz Aleyhisselam fıtratı bir hadiste şöyle tarif eder. Üstteki başka bir tarifte şimdi zikredeceğim zahiri durumumuzla alakalı, bedeni durumumuzla alakalı fıtri meseleler. Allah için bunu iyi anlayın. Bu da Müslim hadisidir. 10 şey fıtrattandır. Bıyığı kısaltmak, sakalı bırakmak. 1. Bıyığı kısaltmak. Bu kimin sünneti? İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir. Sakalı bırakmak. Kimin sünneti? Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetidir. Misvak kullanmak. Efendimiz Aleyhisselam dişleri ne yapardı? Misvakla temizlerdi. Fıtri bir meseledir bu. İnsan fıtratında diş temizliği vardır. Dişini temizlemeyen fıtratına aykırı hareket ediyor demektir. Sonra 15 yaşına geliyor, 20 yaşına geliyor. Yemiş çikolatayı, yemiş şekeri. Benim diş etlerim boyuna kanıyor hocam. Bana bir dua et. Diş fırçası kullan kardeşim. Misvak kullan kardeşim. Fıtratını bozmuşsun. O dişler daha çok kanar. Fıtratı bozmamak için bunları temiz tutacaksın. Bu dişler Allah'ın bize verdiği emanetlerdir. Tıpkı babanın sana verdiği para emaneti gibi. Al bunu şu dükkana götür, 500 lirayı teslim et. Sen bu 500 lirayı götürürken yüzünü düşürürsen ne olur? Emanete ihanet etmiş sayılırsın. Bu emaneti kullanmadığın zaman, düzgün bakmadığın zaman ihanet etmiş sayılırsın. Allah senden razı gelmez. Buruna su çekmek. Biz her gusül abdesti aldığımızda guslün farzlarından bir tanesi nedir? Buruna su çekmek. Bir tanesi farz, diğer ikisi vaciptir. Gusül alırken muhakkak bir kere gargara yaparız, bir kere de burnuna genze su çekeriz. Acı verecek kadar. Normalde sünnet olan nedir? 3 defa yapmaktır. Ama bir kere bile yapsak olur mu? Olur. Efendimiz Aleyhisselam bunu 3 defa yapardı, 3'ünü de genzine verirdi. Acı verirdi. 3 defa da gargara yapardı. Ondan sonra ağzını çalkalar ve tükürürdü. Bu fıtrattandır. Temizlik fıtratındandır. Tırnakları kesmek. Tırnakları en az haftada bir defa muhakkak kesmemiz lazım gelir. Fıtri meseledir. Tırnaklarını kesmeyenlerin tırnaklarının altında şeytan gölgelenir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Adamda bu kadar sakal var, tırnakları uzun. Ben çok temizim hocam diyor, bembeyazım. Bak diyor, kir yok diyor bende. Yani bu ne demek? Bırakabilir misin anlamına geliyor. Bu mu? Hayır kardeşim. Fıtratta kısaltmak vardır. Ehl-i sünnet alimlerini anlatan kitaplarımızda ne anlatır? O kadar kısaltırlardı ki deriyle tırnağın bittiği yere kadar parmak uçlarına acı verirlerdi. Alimlerimiz tırnaklarını keserken böyle yaparlarmış. Neden? Hadisten korkuyor. Şeytan uzun tırnakların altında gölgedenir hadisinden korkuyor. Devam ediyor. Parmak aralarını yıkamak yine fıtrattan. Biz abdest alırken nasıl abdest alıyoruz? Yalap şap değil. Parmak aralarını hilalleyeceksin. Efendimiz Aleyhisselam hilallemeyen ümmetine ne diyor? Orada cehennem ateşini görüyorum. Ateş mahşer günü bunları yakacak diyor. Parmak araları, ayak parmak araları muhakkak abdest alırken hilallenecek. Koltuk altını temizlemek. Haftada bir defa. 2 haftada bir de yapılabilir. 2 haftayı geçmek mekruhtur. Muhakkak bu koltuk altları temizlenecek. Esnaf arkadaşım anlatıyor. Almanya'ya gittim hocam diyor. Havuza çağırdılar beni diyor. Tabii diyor biz her hafta tıraş olduğumuz için havuza bir gittim diyor. Üstümü çıkarttım diyor. Koltuk altlarım sıfır. Bir baktım diyor bizim Türklere. Hepsinin koltuk altı Fransız İngiliz gibi. Full dolu. Bana dediler ki kardeşim sen ne yapıyorsun ya, utanmıyor musun? Benim koltuk altlarım temiz. Bunların ikisi full kıl dolu. Bana diyorlar ki utanmıyor musun? Dedim ki siz ne diyorsunuz ya? Burada Almanya'da koltuk altlarını tıraş edene eşcinsel derler. Fıtrat bozulmuş. Efendiler fıtrat bozulmuş. Türkler söylüyor bunu, Almanlar söylemiyor. Onları karıştırmıyorum ben. Onlar zaten İslam dışı. İslam içinde olduğunu söyleyen insanlar, sorsam Müslümanım diyecek adamlar ne diyor? Koltuk altlarının uzun kalması lazım. Biz erkeğiz. Erkeklerin işareti budur. Böyle işaret mi olur ya? Allah'ın peygamberine mi bakacağım ben? Senin kafandaki sapkın görüşe mi bakacağım? Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki koltuk altlarını tıraş edeceksin. İslam fıtratı budur. Etek tıraşı olmak. Yoruma gerek yok. İstinca ve istivra. Bunu aşmam lazım. Bak burada çok Müslüman sapıtıyor. Hacısı hocası bunu hiç yapmıyorlar. Son 2 fıtrat bunlardır. İstinca ne demektir? Su ile temizlenmek. Biz Avrupalılar gibi kağıdı sürüp kaçmayız. Su ile temizleriz, ondan sonra kurularız. Avret mahallimizdeki temizlik su ile olur. Buna istinca denir fıkıhta.
İstibra nedir hocam? İstibra, def-i hacetten çıktıktan sonra adım atmak demektir. Efendimiz Aleyhisselam muhakkak adımlar atardı. Ki tenasül uzvunda herhangi bir idrar damlası kalmışsa dışarıya çıksın. Abdestten sonra dışarıya çıkarsa abdesti geçersiz olur. Bundan dolayı Hanefi mezhebinin imamı Ebu Hanife ne der? İstinca ve istibra bizim mezhebimizde vacip hükmündedir. Muhakkak def-i hacetten çıktıktan sonra adım atılmak zorundadır. Müslümanların çoğu maalesef bunu bilmiyor. Hacılar özellikle ayakta bel etme yarışına girmiş. Ayakta bel ediyorlar. Bu rezalettir.